Beyler. Sanırım yumurtluyorum. Aslında hepimiz hayata dişi olarak başlıyoruz. Eğer o mini minnacık SRY geni devreye girmeseydi son anda şu an bench press değil RX sancımızı konuşuyor olurduk. Lan maçtayız. Birden pat diye kendini yerde buluyorsun. Beyler durun, sancım başladı. Oğlum daha 10. dakikadayız. Kanatlı olanlar gerçekten aerodinamik sağlıyor mu? Halı sahada uçurur mu bizi? Bir nefes jinekoloğa topukluyorsun. Abi senin döngü kaç gün sürüyor? Sorma birader ya. 28 günü geçtik. Benimki biraz inatçı çıktı. Kavga daha da şiddetleniyor. Beyler, offside'ı unutun. Halı saha maçını unutun. Gaz yapmayı unutun. Her şeyi unutun. Bugün halı sahayı iptal ettim. Çünkü sanırım yumurtluyorum. Hayır, kafa bulmuyorum. Bilimsel bir gerçek var. Lan maçtayız. Düşünsenize maçın ortasında hocam dur sancım başladı deyip yere yığılan futbolcular ya da jinekoloji sırasında Borsa dergisi okuyan kıllı sakallı abiler. Bu bir şaka değil. Anatomik bir paralel evren. Bugün tabuları yıkıyoruz. Yıkıyoruz. Hepimiz hayata dişi olarak başladık. Eğer biyolojik saatimiz birazcık sapsaydı, erkeklik gururuyla hormonlarımız savaştığında dünya nasıl bir yer olurdu? Hadi gelin bu absürt bilimsel deneye geçelim. Maçtayız. Tribünlerde 10 binlerce futbol fanatiği koca adam. PMS yani regl öncesi sendromu nedeniyle Şampiyonlar Ligi maçında ağlıyoruz. Kanka. Bak halı saha maçına gidiyoruz. Biz deli gibi sızıntı endişesi yaşarken birden pat diye kendini yerde buluyorsun. Beyler durun, sancım başladı. Oğlum daha 10. dakikadayız. Hormonlarım öyle demiyor ama. Duygusallaştım, gol atınca ağlayasım geliyor. Beyler. Testosteron ile östrojenin erkek bedenindeki savaşını düşünün. Aman tanrım. 3. Dünya Harbi'nden de beter. Tam bir trajedik hormonlar savaşı. O her şeyi göze aldı. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmaya hazırdı. Ama tek bir şeye hesaba katmadı. Hocam VAR'a gidiyoruz. Offside. VAR'a gidiyoruz. Maçtan çıktın kanka. Markete gittin. Ve doğrudan hijyen reyonuna yöneldin. Elinde bir paket pet var. Ama üzerinde ultra emici, sportif erkekler için yazıyor. Yanında bir başka adam. Göz göze geliyorsunuz. Ve çaktırmadan mavi paket mi daha iyi, yeşil mi? Oğlum bu var ya GT korkusundan da hala rezil olma korkusunun en absürt hali. Beyler. Kanatlı olanlar gerçekten aerodinamik sağlıyor mu? Yoksa pazarlama taktiği mi? Halı sahada uçurur mu bizi? Alnında terler akıyor. Tam o sırada pat telefon çalıyor. Arayan patronun. Bugün toplantıya gelemem patron. Yumurtlama dönemindeyim. Çok gerginim. Aslında hepimiz hayata dişi olarak başlıyoruz. İlk haftalarda hepimizin anatomisi aynı. Sonra çok acayip bir şey oluyor. Her şeye kadir, her şeye muktedir bir gen. Devreye giriyor. Ve sen erkek olacaksın diyor. Peki ya o gen o gün işe geç kalsaydı? Ya da unutsaydı? Sakallı, kaslı, 100 kilo bench press basan bir adamın anatomisinde o parçacık kalsaydı? Hayata dişi olarak başlayıp birkaç hafta içerisinde erkeğe dönüşmek kulağa tuhaf geliyor değil mi? Bu ne saçmalık oğlum dediğinizi duyar gibiyim. Vallahi durum ciddi beyler. Gelin şu olaya bir neşter atalım. Erkekliğimizi başlatan, yani cinsiyetimizi belirleyen SRY geni Y. Bu harfi unutmayın. Cepte. Bu gen, SRY geni, memelilerde Y kromozomu üzerinde bulunan ve erkek cinsiyetinin gelişimini başlatan genetik anahtarımız. Bu gen, anamızın karnında embriyonik gelişimini sağlayan ve testislerin oluşumunu SOX9 geniyle aktive ederek dişi organlarının üretimini engelleyip erkeklerin cinsel özelliklerinin oluşmasını sağlıyor. Bazen de bu gen mutasyona uğruyor ve tek bedende iki cinsiyeti birden inşa ediyor. 15 yaşına kadar kadın, sonrasında erkek gibi yaşıyorlar. Peki evrim o tarihi virajı almasaydı Kimlikleri pembe, görünüşleri erkek. ve erkek bedeninde vajina kalsaydı ne olurdu? Bak de ben erkek bilir. Gence sen beni görsen erkek dersin. Ne olurdu? Herkes çift cinsiyetli mi olurdu? Yoksa herkes tek cinsiyet, yani ana cinsiyet kadın olarak gelişir ve üreme mekanizması da değişir miydi? Hepimiz artık dişi olacağımıza göre üremek için erkeklere ihtiyacımız kalmayacak mıydı? Allah, beterin beteri var. Ya da erkek bedeninde
dişi hormonlarımız mı olurdu? Memelilerde temel kalıp dişidir. Eğer o SRH gene sinyal vermezse vücudumuz varsayılan ayar olarak dişi organlarını üretmeye devam eder. Yani teknik olarak hepimiz aslında eksik kalmış birer dişiyiz. Ay gidip biraz evde dinleneyim, sancım azalır diyorsun. Televizyonu bir açıyorsun. Tıraş bıçağı reklamlarının yerini renk döneminde bile ejderha gibi savaşan erkeklerin reklamları almış. Kavga daha da şiddetleniyor. Sancın pat oracıkta zirve yapıyor. Bir nefes jinekoloğa topukluyorsun. İçeri bir daldın, jinekoloji bekleme salonunda sadece araba, futbol ve borsa dergilerinin olduğu acayip bir dünya seni bekliyor. Bekleyen adamların hepsi bacak bacak üstüne atmış. Tespih sallayarak ağrılı sancılarını konuşuyor. Abi senin döngü kaç gün sürüyor? Sorma birader ya. 28 günü geçtik. Benimki biraz inatçı çıktı. Oğlum o fiziksel zorluklarla, ağrılarla, sancılarla, hijyen endişesi ve biyolojik döngülerle nasıl başa çıkamayacağımızı, her şeyi elimize yüzümüze bulaştıracağımızı ayıktınız mı? Ha bro ben üstesinden gelirim diyen varsa buyursun gelsin yoruma. Görelim testosteron oranı ne? Aslında bu absürt senaryo bize bir şey gösteriyor. Biz de erkekler sadece bir hafta bu anatomik gerçekle yaşasaydık, muhtemelen kadınların her ay yaşadığı o sessiz kahramanlığı ayakta alkışlardık. Ve dünya değişirdi beyler. Belki daha az savaşır, daha çok ağlardık ama birbirimizi çok daha iyi anlardık. Hadi gelin bu sessiz empati devrimini herkese yayalım. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutma kankam. Sonraki çılgın macerada görüşünceye değin. Kendine iyi bak, kendine ve hormonlarına iyi bak. Kimseye karışma. Mizahla ve bilimle kal. Allah'a ısmarladık.